Çok uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere kalın kemerli, paçalarında bağcıklar olan güzel bir pantolon dikimini göstereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Dikmeyi amaçladığım pantolon bu. Öncelikle kalıbını beğendiğim bol bir pantolonu, ben havuç pantolon kullandım, ikiye katlıyorum. Kumaşı da yüzü içeride kalacak şekilde ikiye katladım. İlk olarak ön kısmın kalıbını çıkaracağım. Pantolonumu güzelce kumaşımın üzerine seriyorum. Kaymaması için iğneliyorum. Yan çizgimden tüm pantolon boyunca 3 santim genişlettim. Pens için de bel kısmına bir 3 santim ekliyorum. Pensin uzunluğunu şu an kullandığım pantolonumdan referans aldım ve çiziyorum. Yaklaşık 18 santim. Referans aldığım pantolonun kemer kısmı yok ama ben 8 santimlik bir kemer düşünüyorum. Onu da çizdim. Paça kısmını da genişleteceğiz bu arada. Çünkü bu pantolon birazcık dar paçalı. Pantolon dikerken en önemli kısım bence A kısmı. O yüzden burayı birazcık daha dikkatli çiziyorum. Tam dikişleri referans almak lazım. Elimizde mükemmel bir pantolon örneği var zaten. Paça kısmım genişlettikten sonra 31 santim oldu. Çizgilerimi belirginleştiriyorum. Düzeltiyorum. Pensimi çiziyorum. Tabanı 3 santim olan ikizkenar bir üçgen çizmiş oluyorum aslında. Kabataslak ön tarafım bitti. Şimdi sıra arka kısımda. Arka kalıbımı çıkarırken ön kısmı yaparken yaptığım adımların aynısını yaptım. Yanlara 3 santim ekledim. Paçaları genişlettim. Pens yerlerini ayarladım. Burada çok belli değil ama iç bacağa da birazcık pay ekledim. Aynı işlemi ön kısım için de yapmıştım. Paçaları genişletmemin sebebi oraya da bağcık ekleyeceğim için büzdüğüm zaman güzel bir balon görüntüsü elde etmek istiyorum. Ben çizerken dikiş paylarını da hesaba katmıştım. Hatta şu an bir tane ekliyorum. Lütfen siz de göz ardı etmeyin. Parçalarımı güzelce kesiyorum. Kumaşım 2 kat olduğu için penslerimi iğneyle belirliyorum ki arka tarafa da geçirebileyim. İlk işlem penslerimi dikmek olacak. 2 parçamız olduğu için lütfen bunu unutmayın. Arka tarafın penslerini de çizin. Sıra geldi parçalardaki dikişlere. Pantolonun görselini kenara tekrar koyuyorum. Pantolonda boylu boyunca upuzun çima dikişleri var. Onların yerlerini belirliyorum şimdi. İlk olarak ortadaki en uzun olanı yapacağım çünkü o boydan. Dikişimin geleceği yeri belirledikten sonra ütülüyorum. Bence ütülemek çok önemli dikiş dikerken. Bazen pratik dikiş yaparken bunu göz ardı ediyorum ama böyle önemli dikişler yaparken ütülemek lazım. İğneyle de sabitliyorum. İşimi şansa bırakmak istemem. Çima ayağımı taktım. Çima dikişiyle ilgili daha önce bir videom var. Onu da yukarıya ekleyeceğim. Bir göz atarsınız. Diktikten sonra böyle gözüküyor. Şimdi bu dikişi aynı mesafede 2 tane daha dikiş yapacağım ama bunların uzunluğu 32 santim olacak.
Bunlar paralel dikiş olacağı için geoder çok işime yaradı. Güzelce iğneleyip dikiyorum, ardından cephe geçeceğiz. Örnek aldığım pantolondan cebimin kalıbını çıkardım ama bu sefer bir kartona çıkardım. Dikiş payı vererek 2 tane kumaş kestim. Verevine 2 santimlik uzunca bir kumaş kestim. Cebin elimin girdiği yerden referans alarak gösterdiğim gibi bir kumaş kesiyorum. 2 santim kalınlığı yeterli. Bu parçayla cebi yüz yüzüne bakacak şekilde dikiyorum. Kenarlarına sürfüle çekmeyi unutmayın. Gösterdiğim gibi cebin diğer kenarlarına da sürfüle çekiyorum. O minik parçayı içeri kıvırıp ütüleyeceğim. Pantolonlarda cepte böyle bir süs dikişi olur ya, güzel. Bir kontrol ederseniz evdeki bir kotunuzu anlayacaksınız ne demek istediğimi. Öyle bir gazete dikişi yapıyorum. Tam olarak böyle gözüküyor. Karton cep kalıbımdan yardım alarak ütüyle dikiş paylarını içeri doğru kıvırıyorum. Cebimi yerleştirip iğneliyorum ve ardından dikiyorum. Şimdi geldik fermuara. Fermuar için 2 parça hazırladım. Biri çift kat, biri tek kat. İkisinin de tüm kenarlarını sürfüle geçtim. Şimdi hiçbir kural uygulamadan bir fermuar dikmeyi düşünüyorum. Örnek aldığım pantolonu kenara koyacağım ve aynısını kopyalayacağım. Bu aşamayı ekrandan da iyice takip edin. Tamamıyla yandaki pantolondan kopya çekiyorum. Fermuar hangi 2 parça arasına gelecek onları ayarlıyorum. Çift katlı kumaşımla ön parçamın arasına girecek fermuar. Yönünü falan düzgün yapayım da bu kadar uğraştığıma değsin. Dikişlerin işte kalacağını da unutmayalım. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Elimizde kopya çekebileceğimiz bir sürü pantolonumuz var. Eskiden bu aşamalardan çok korkardım ama bana şu an çok kolay geliyor. Hangi parça patletmiş, hangisi fermuarmış, bunların hiçbirini öğrenmenize gerek yok. Alt tarafı kendinize kendi istediğiniz gibi bir pantolon dikeceksiniz. O yüzden korkmayın ve basitçe kopya çekerek dikin. O öyle olmaz, bu böyle olmaz diyenleri de asla aldırmayın. Mesela burada fermuarı kemer kısmına da getirmişim. Tamamen diktikten sonra fark ettim ve hepsini soktum, tekrar diktim. Burada da fermuar için pay bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Fermuarımı düzelttim. Diğer ön parçalarımı da hizaladım. Bu aşamada penslerimi de biraz aşağıya çektim. Kemeri dahil ettiğim için doğal olarak onlar da yukarıda kalmış oldu. Bu pantolonu ben Aralık ayında diktim. Şu an Mayıs ayındayız. Bu kadar aksiliğe rağmen yine de çok bereketli bir pantolon oldu. O kadar çok giydim ki size anlatamam. TikTok hesabımda bu pantolonla ilgili çekilmiş bir sürü videom var. Biliyorum YouTube'a artık video koyamıyorum ama TikTok'u çok aktif şekilde kullanıyorum. Bu da ek bilgi olarak burada kalsın. Şimdi fermuarın üzerindeki süs dikişi yapacağım. Patleti tersten iğneliyorum ki dikişin altında kalmasın. Süs dikişimi kabataslak çizdim. Bu pantolonu dikerkenki heyecanımı şu an hatırlıyorum. O kadar zor koşullarda dikmiştim ki her şey ters gidiyordu. Bakalım olmuş mu? Heyecanla iğneleri çıkartıyorum. Güzel. Ön ve arka ağları da yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyip dikiyorum. Ön ve arka tarafın ağlarını hizalayarak iç bacak kısmını da dikiyorum. Sıra geldi yanlara, yan dikişleri de kapatıyorum. Şimdi bel boyum artı 15 santim uzunluğunda, 18 santim genişliğinde bir parça kestim. Aynı boyutta bir teleyi de içine ütüledim. Ortadan 2'ye katladım. Birer santim de içeri katladım.
Şimdi gösterdiğim gibi kemer olarak dikeceğim. Parçamın orta kısmını arka ortaya hizalıyorum. Sonra kenarlara doğru hizalaya hizalaya iğneliyorum. Dört santim eninde 10 santimlik köprüler kestim. Gösterdiğim gibi katlayıp dikeceğim. Köprüleri kemerle bedenim arasına sandviç gibi hizalayarak koyuyorum. Birazdan göstereceğim, anlayacaksınız. Bu şekilde aralara koyuyorum ve iğneliyorum. İğnelediğim kısmı boylu boyunca dikiyorum. Bu şekilde gözüktü. Gösterdiğim şekilde tersten bir dikiş daha atıyorum. İçe katladığım zaman çok temiz bir görüntü olacak. Fazlalıkları da kesiyorum. Şimdi sona doğru geliyoruz. Kemerimizi tersten bir dikiş daha atıyoruz. Köprülerimizin diğer uçlarına dikiyoruz. Şimdi sıra paçalara geldi. Paçalarımın çevresini ölçtüm. Benimki 31 santimdi. 15 santim kalınlığında 2 tane parça kestim. Telaladım. 2 kenarını içeri katladım. Birazdan ekranda göreceksiniz. Kenarlarını tersten sadece yarısına kadar dikiyorum. İğnelediğim yerden. Gösterdiğim gibi sadece yarısı. Böyle gözükmeli. Şimdi bu parçayı paçama dikiyorum. Bu arada açık kısımların kenarda kalması önemli. İçinden kuşak geçireceğiz. Dışarı doğru bakarsa güzel olur. Dikiyorum güzelce. Benim kumaşım yaklaşık 1,5 metre. 10 santimlik bir kumaş kestim. İkiye katlıyorum. 1 santim dikiş payı vererek dikiyorum. Ben eskiden ne iğne kullanırdım ne de sabun. Sanki 40 yıllık terziyim. Bir şeyi yanlış kestiğim zaman dikişte de yanlış olacağını asla düşünmezdim. Dikerken düzeltirim derdim. Siz öyle yapmayın. Kemerimin kapanma kısmını daha sonra çıt çıtla değiştirdim. Daha kullanışlı oldu. Paçalarım da böyle gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer platformlardan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.